Bir adam bir kadının hayatına girdi ama bu sıradan bir tanışma değildi. Kısa süre içinde takıntıya dönüştü, takıntı tehdide ve tehdit bir kabusa. Bu adam bu kadının evine 2 kez zorla girdi. Kadın yardım istedi ama kimse onu durdurmadı ve bu yüzden kendi davasının dedektifi olmak zorunda kaldı. Çünkü onu sürekli takip eden, izleyen biri vardı. But I assume it was to try and blackmail me in some way, humiliate me, send it to everyone that I knew. My closest family and friends do not know about my journal, let alone where it is. The only way that he would have known is if he was watching through the bedroom window. Ve bu adam durdurulamadığı için giderek daha cesur bir hale geliyordu. Ben Lady Crowell, gerçek suç hikayelerini anlatıyorum. Eğer bu tarz gerçek olaylar ilgini çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Çünkü bugün anlatacağım hikaye sadece bir saplantının değil, aynı zamanda görmezden gelinen bir tehlikenin hikayesi. Her şey oldukça normal başladı. Grace Smith dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat yaşıyordu. Uzun süredir birlikte olduğu bir partneri vardı. İşinde başarılıydı. Günlük hayatın küçük problemleri dışında her şey yolundaydı. Ta ki o adam hayatına girene kadar. Grace onunla ilk kez iş yerinde tanıştı. Aynı şirkette çalışıyorlardı. Başta aralarında neredeyse hiçbir etkileşim yoktu. Onu sadece toplantılarda görüyordu. Biraz tuhaf biri gibi görünüyordu ama tehlikeli değil. En azından ilk başta öyleydi. Bir süre sonra birlikte çalışmaları gereken bir projede görevlendirildiler. İşte her şey tam olarak bu noktada değişmeye başladı. Carl Chatz, 42 yaşında bir ofis çalışanı. Neredeyse her gün işe gelir, bütün toplantılara katılır ve kendisini öne çıkarmaktan geri durmayan birisidir. Yani sıradan biri, sadece kendi çapında yükselmeye çalışıyor diyebiliriz. Carl proje ilerledikçe iletişimin sekteye uğradığını bahane ederek daha hızlı aksiyon alabilmek için Grace'den kişisel numarasını istedi. Grace için bu olağan bir istekti. Bu nedenle garipsemedi ve hiç düşünmeden kendi iletişim bilgilerini paylaştı. Ama kısa bir süre içinde bir şeyler garipleşmeye başladı. Mesajlar giderek sıklaştı. Üstelik artık işle hiçbir ilgisi yoktu. Başta küçük şeylerdi. Gününün nasıl geçtiğini sormak, gecenin bir yarısında gelen anlamsız mesajlar, cevap verilmediğinde tekrar tekrar yazmak. Grace bunu ilk başta büyütmedi. Sadece sosyal sınırları pek anlamayan biri olduğunu düşündü. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü çok geçmeden mesajların tonu değişti. Carl Grace'e karşı hisler beslediğini söylemeye başladı. Bu hisler şaşırtıcı derecede yoğundu. Oysa Grace onu yalnızca birkaç kez görmüştü. Bu durum normal değildi. Grace nazik olmaya çalıştı. Onu kırmak istemiyordu. Üstelik aynı iş yerinde çalışıyorlardı. Bu yüzden açıkça reddetmek yerine mesafeli ama kibar bir dil kullanmaya özen gösterdi. Ancak bu geri tepmişti. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Carl, hiç de değil. Aylarca beni sürekli oyaladın. Umut verdin. Bu da ucuz ve iğrenç bir davranışın tanımı. İstersen tüm Teams ve WhatsApp mesajlarımızı herkese gösterebilirim. Bir çocukla değil, bir adamla uğraşıyorsun, dedi. Grace ise oldukça şaşkındı. Şaka mı yapıyorsun? Neden böyle davrandığını anlamıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım, yazdı. Mesajlar artık birer iletişim olmaktan çıktı. İğrenç söylemlere kadar girdi. Öyle ki Grace bir partneri olduğunu hatırlatarak ona sadık olduğunu dile getirdi. Ama Carl bunu kabul etmedi. Aksine şunu söyledi. Evet, tabii öylesindir. Beni açıkça umutlandırıyordun. Bir dahaki sefere anlaşma Carl cüzdanını açar, Grace bacaklarını şeklinde ise bunu açıkça söyle. Ve sevgilin varsa bile, tabii varsa, söylediğin onca yalan yüzünden ona zerre değer vermem. Ve kısa süre sonra bu takıntı yerini hırsa bıraktı. Carl artık sadece ısrarcı değildi, kontrol etmek istiyordu. Grace'in verdiği her cevap ya da vermediği her cevap onun için bir anlam taşıyordu ve bu anlamlar giderek daha karanlık bir hale geliyordu. Mesajlar artık sadece saldırgan değil, aşağılayıcıydı. Ama asıl korkutucu olan bunun mesajlarla sınırlı kalmamasıydı. Carl Grace'in özel hayatına sızmaya başladı. Bir gün iş yerinde onlarca kişinin bulunduğu bir platformda Grace'in kendisine özel olarak attığı bir mesajı paylaştı.
Bu açık bir sınır ihlaliydi. Grace için bu sadece utanç verici değildi. Aynı zamanda bir uyarıydı. Carl artık durmayacaktı. Kısa bir süre sonra Grace'in evine paketler gelmeye başladı. İsimsiz hediyeler, anlamsız notlar. En korkuncuysa şuydu: Grace adresini ona hiç vermemişti. Bu noktada korku yerini paranoyaya bırakmaya başladı. Adresimi nasıl buldu, beni ne kadar zamandır izliyor? Bu soruların hiçbirinin cevabı yoktu. Ama bir şey kesindi: Carl Grace'in düşündüğünden çok daha yakındı ve çok geçmeden bu durum sadece rahatsız edici olmaktan çıkıp gerçek bir tehdide dönüştü. 17 Aralık gecesi Carl Grace'i defalarca aramaya başladı. Bir kez, iki kez, üç kez. Sonra bu sayı kontrolden çıktı. Onlarca çağrı durmaksızın. Grace telefonu açmadı. Ta ki 40 küsür aramayı geçtikten sonra cevap verdi. Yanında partneri vardı ve telefonu açmadan önce bu konuşmayı kayıt altına almaya karar verdiler. Telefon açılır açılmaz Carl şunları söyledi: "Senin sevgilinin önünde ederim. Sonra o sevgilini gözlerinin önünde öldürürüm." Bu planlı bir tehditti. Bu adam gerçekten durmayacaktı. O gece Grace eve gitmemeye karar verdi. Korkmuştu ve bu korku onu hayatta tutan tek şey olacaktı. Çünkü sadece birkaç saat sonra Carl Grace'in evine gitti. Kapısına dayandı, yumrukladı, tekme attı. Kapıyı açamayınca farklı bir yere yöneldi ve banyo penceresini kırarak içeri girdi. Evde kimse yoktu ama bu Carl'ı durdurmadı. Etrafı karıştırdı, Grace'in eşyalarına dokundu ve en sonunda Grace'in en özel eşyalarından birini aldı, günlüğünü. Ama bu da yeterli gelmedi. Sadece saatler sonra eve tekrardan döndü, cam panellerini kırdı, elini içeri uzattı, Grace'in kıyafetlerini yakaladı ve sokak ortasına fırlattı. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Grace için ev artık güvenli bir yer değildi. Aksine en çok korktuğu yer haline gelmişti. Uyuyamıyordu. Geceleri ışıkları kapatamıyordu. En ufak seste irkiliyordu. Sürekli tetikteydi. Kapının kilidini defalarca kontrol ediyor, pencereleri kontrol ediyor, perdeleri açmaktan bile korkuyordu. Çünkü artık tek bir soru vardı hayatında: ya yine gelirse? Grace adeta kendi evinde hapsolmuş gibiydi. Dışarı çıkmamaya başladı. Çünkü Carl'ın bir köşede onu bekliyor olabileceğinden korkuyordu. Bu artık fiziksel değil, zihinsel bir işkenceye de dönüşmüştü. Ama bu çok uzun sürmedi. En azından onu biraz da olsa sakinleştirecek bir gelişme yaşandı. Çünkü Carl eve üçüncü kez girmeye çalıştığı zaman yakalandı. Üzerinde yapılan aramada cebinde birden fazla prezervatif bulundu. Ayrıca 2 tane şarap şişesi ve çeşitli aletler vardı. O noktadan sonra süreç yargıya taşındı. Mahkemede ortaya çıkanlar bu olayın sadece bir takıntı olmadığını, sistematik, manipülatif ve son derece tehlikeli bir davranış zinciri olduğunu gözler önüne serdi. Nitekim hakim Carl'ın davranışlarını manipülatif bir yırtıcı olarak tanımladı ve onu toplum için tehlikeli biri olarak değerlendirdi. Sonuç olarak Carl Chatz 13 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca uzun süreli denetim altına alındı ve Grace'e yaklaşması tamamen yasaklandı. Peki Grace gerçekten kendi davasının dedektifi olmak zorunda mı kalmıştı? Kısa cevap: evet. Çünkü olayların başında sistem onun yanında değildi. Grace tehditler başladığı anda polise başvurdu. Ama aldığı karşılık beklediği gibi olmadı. Yetkililer durumu yeterince ciddiye almadı. Hatta bir noktada Carl'a açık bir uyarı yapması gerektiği söylendi. Yani "bunu yazmayı bırak yoksa polise giderim" demesi falan istendi. Ama sorun şuydu: karşısındaki kişi sınır tanımayan birisiydi. Bu tarz bir söylemde geri adım atacak birisi değildi. Grace zaten korkuyordu. Yardım alamaması onu korumaktan çok başına gelebileceklerin riskini arttırıyordu. Söylemler arttıkça gitti, tehditler için ayrıca gitti. Hepsinde sonuç aynıydı: polisler Grace'in rest çekemediğini ima ediyor, gerekli tutumu sergilerse bu adamı başından savabileceğini söylüyordu. Bu nedenle Grace beklemek ve yardım almaya çalışmak yerine evinin çeşitli yerlerine, içine, dışına güvenlik kameraları yerleştirdi. Gelen her paketi kayıt altına aldı. Her mesajı, her aramayı sakladı. Artık Grace bir mağdur gibi değil, bir araştırmacı gibi davranıyordu. Her detayı inceliyordu. Paketlerin üzerindeki isimleri, yazı stillerini, zamanlamalarını, hepsi onun için birer kanıttı. Başına bir şey gelecek olursa hepsi hazırdı. Bu şekilde planlamıştı.
Her şey görünecek, her şey bilinecekti. Böylece Carl Grace'in evine basıp 2 kere içeri zorla girdikten sonra bu kadının elinde göz ardı edilemeyecek kadar güçlü bir kanıtı olmuştu. Toplanan tüm kanıtlarla birleşince yetkililer aksiyon almak zorunda kaldı. Grace yaşadıklarından sonra tek bir şeye özellikle dikkat çekti. İçgüdülerinize güvenin. Çünkü çoğu zaman bir şeylerin yanlış olduğunu hissedersiniz ama bunu görmezden gelirsiniz. Bunu yapmayın. Kibar olmak zorunda da değilsiniz. Karşınızdaki insanı kırmamak için sınırlarınızı yumuşatmak zorunda hiç değilsiniz. Burada ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Bazı insanlar gerçekten sınır tanımaz. Ne kadar net olursanız olun, kendinizi ne kadar açık ifade ederseniz edin, devam ederler. Ve çoğu zaman hafife alınan, hatta bazen normalleştirilen bazı davranışlar aslında açık bir sınır ihlalidir. Küçük gibi görünen şeyler zamanla çok daha karanlık bir hale dönüşebilir. Umarım kimse böyle bir durumla karşı karşıya kalmaz. Peki sizler bu kadının, Grace'in yerinde olsaydınız ne yapardınız?